Mercedes C180 Coupe ile birlikteyiz. Mercedes'in Audi A5 ve BMW 4 serisine rakip olan modeli C Coupe artık çok daha dikkat çekici ve yakışıklı görünüyor. Bakalım sürüş özellikleriyle de bunları karşılayabilecek mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Sürüşe geçmeden önce tabii ki her zaman olduğu gibi bu aracın tasarımından bahsetmek lazım. C serisi de Mercedes'in diğer tüm modelleri gibi boyutları birbirinden farklı ama birbirinin kopyası olan modellerden bir tanesi. Açıkçası bu araca nereden bakarsanız bakın S-Coupe'ye çok benzediğini görüyorsunuz. Hatta çok ilgili olmayanların bu aracın S-Coupe olduğunu bile zannetmeleri bence işten bile değil. Tabii arkadaki C180 logosunu söktüğünüz takdirde. Araca önden baktığınız zaman 4 kapılı sedan kardeşiyle de fazlasıyla benzer olduğunu görüyorsunuz. Burada kocaman bir tane Mercedes logosu var ve büyük panjur kristal efekti verilmiş yapısıyla son derece sportif görünmeyi başarıyor. Tamponun altındaki büyük hava girişleri de aracın önden agresif görünmesini sağlıyor. Farlar da her zaman olduğu gibi Mercedes kalitesini yansıtıyor. Aracın profiline baktığımız zaman her zamanki gibi jantlardan bahsedeyim. Bu araçta 19 inçlik çok kollu bir jant kullanılıyor ve bana sorarsanız aracın tasarımına kesinlikle bir artı katmış. Fakat genel anlamda C Coupe'nin kasasından bahsedecek olursam yeni neslin bir eskisine oranla hatlarının çok daha yumuşamış olduğu ortada. Çok daha düz ve yumuşak çizgiler kullanılıyor. Tavan aşağı doğru öyle güzel bir kıvrım yapıyor ki bu araç gerçekten son derece sportif görünmeyi başarıyor. Fakat tabii tahmin edebileceğiniz gibi bir kupeden bahsediyorsanız bunun kullanışlılık özellikleri tabii ki bir 4 kapı modele göre daha düşük olacaktır. O yüzden gelin şimdi hep beraber arka koltuklara nasıl geçildiğine ve nasıl bir yaşam alanı sunulduğuna bakalım. Sonuçta bir premium otomobile biniyorsunuz. O yüzden gördüğünüz gibi koltuk elektrikli olarak öne gidip geri gelebiliyor. Neyse, burada nasıl bir yaşam alanı sunuluyor ondan bahsedeyim. Diz mesafesi fena sayılmaz ama sonuçta orta sınıf bir kupenin arka koltuklarındasınız. Bundan daha iyisini beklemek zaten fazla iyimserlik olur. Baş mesafesi de beklentileri karşılıyor. Ama burada asıl önemli olan omuz mesafesinin biraz daha ferahlamış olması. Çünkü bu aracın gövdesi bir önceki nesline göre hem biraz daha genişlemiş hem de biraz daha uzamış. Burada büyükçe bir şaft tüneli var ama bunun olumlu veya olumsuz bir etkisinin olup olmadığını söyleme gereği duymuyorum. Çünkü arka koltuklarda sadece 2 kişi için yaşam alanı sunuluyor. C Coupe'nin S-Coupe'ye en çok benzediği yer şüphesiz arkası. Arkadan baktığınız zaman bu iki aracı ayırt etmekte kesinlikle çok zorlanıyorsunuz. Ben şahsen zorlandığımı söyleyebilirim. Buranın tasarımından bahsedecek olursam stop lambaları yatay bir formda ve bagaja doğru da bir girinti yapıyor. Tamponun sağında ve solunda 2 tane egzoz çıkışı var ve ortasındaki difüzör neticesinde de arkadan çok güçlü görünmeyi başarıyor C Coupe. C Coupe'de kullanışlılıkla ilgili dikkatimi çeken bir tane daha olumsuzluk var. O da bagaj kapağının açılması ile ilgili. Ben açıkçası burada bir düğme bulamadım. Çünkü bana sorarsanız burada logodan veya tamponun burasından bagajı açabiliyor olmanız gerekiyordu. Ama ne yazık ki bunu bu şekilde yapamıyorsunuz. Ya içeriden açmanız lazım ya da anahtardan bagaj açma düğmesine basılı tutuyorsunuz ve bu şekilde bagaj açılıyor. İyi bir özellik burada elektrikli olarak açılıp kapanıyor olmasıysa bence önemli bir artı. Kupenin bagajı sedan kardeşinden 80 litre daha küçük ve 400 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor. Ama bana sorarsanız bu değer orta sınıf bir kupe için gayet yeterli. Yükleme ağzının da fena sayılmayacak bir genişlikte olması beklentileri sonuna kadar karşılayabileceği anlamına geliyor. Artık C Coupe'nin direksiyonu başına geçme vakti. Hadi.
Sonunda bu yakışıklının direksiyonu başındayım. C serisi kupenin iç mekanı da normal 4 kapılı C serisiyle neredeyse birebir aynı. Özellikle bu ön tarafa baktığınız zaman herhangi bir fark görmüyorsunuz. Buradaki en temel farklılıklar 2 kapılı olan kupenin daha sportif tasarıma sahip olan koltukları. Malzeme kalitesi anlamında C Coupe tahmin edebileceğiniz gibi premium bir model olduğu için bu sınıfın beklentilerini karşılayacak malzemelerle donatılmış. Hemen hemen her tarafta deri kaplanmış olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca bu koltuklar da içerideki ambiyansın çok daha şık ve albenili olmasını sağlıyor. Tasarım olarak en büyük abisi S serisinden izler taşıyan C Coupe içine binen herkesi etkilemeyi başarıyor. Göstergeler okunaklı, onların ortasındaki yol bilgisayarından da verileri kolay bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Bu ortadaki multimedya ekranını da hemen elinizin altındaki bu yuvarlakla veya bu dokunmatik vasıtasıyla kumanda ediyorsunuz. Multimedya ekranını kumanda etmek kesinlikle zor değil ama BMW'nin iDrive ile kıyaslamak gerekirse onun kadar kullanıcı dostu olmadığını söylemem lazım. C Coupe fonksiyonellik anlamında da fena şeyler sunmuyor iç mekanında. Özellikle küçük eşya gözleri konusunda. Vites kolu direksiyon kolonuna yerleştirilmiş olduğu için burada büyükçe bir alan var ve kapaklı şekilde dizaynı bozmayacak tarzda bir yer sunabiliyor size. İçinde 2 tane bardaklık ve onun önünde de hala ekstra bir alan bulunuyor. Ayrıca çift kapaklı kol dayamada bolca eşyanızı alacak genişliğe sahip. Gelelim C180 Coupe'nin motorine ve sürüş özelliklerine. C180 Coupe'nin kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapıyor. Tam 156 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor bu motor. Ülkemizde de bu araçla birlikte sadece 7 kademeli otomatik şanzımanla alınabiliyor. Motor daha önce testini yapmış olduğum 4 kapılı kardeşinde de kullanılan motorun aynısı ve benzer performans değerlerine sahip. Yani sonuç olarak 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motoru size vereceği şeyi sonuna kadar veriyor. Şahsen ben performans olarak bir eksikliği olduğunu düşünmüyorum bu motorun. Motor bence sessiz olan çalışma yapısıyla da övgüyü hak ediyor. Sakin kullanımlarda kesinlikle motor sesini içeride duymuyorsunuz. Şanzımanla uyumu konusunda da önemli bir sıkıntısı yok ama bazı durumlarda vites büyütmek konusunda biraz nazlı davranıyor ve üst viteslerin çevrilmesini bekliyor. Bu esnalarda da hem yakıt tüketiminin arttığını hissediyorsunuz hem de devirli kullanımdan ötürü motor gürültüsü içeride duyulmaya başlıyor. Demin de söylediğim gibi burada bir vites kolu olmadığı için vitesleri manuel olarak oradan değiştiremiyorsunuz. Eğer manuel kullanmak isterseniz direksiyonun arkasındaki bu metal pedallar vasıtasıyla değişimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Size o manuel vites değiştirme keyfini yaşatıyor. Kupe bir otomobilin konforlu olmasını beklemek zaten anlamsız olur. Ama sonuçta orta sınıfta premium bir model alıyorsanız tabii ki onun biraz konforlu olmasını da bekliyorsunuz. Ki bu da en doğal hakkınız ama ne yazık ki C serisi kupe ülkemiz yol şartları dikkate alındığı zaman sizi pek fazla konforlu hissettirmeyi başaramıyor. Tabii bunda en büyük etkisi olan şey aracın üzerinde opsiyonel olarak satın alınabilen 19 inçlik jantların olması. Tabii 19 inçlik jantlar ve düşük profilli lastikler neticesinde süspansiyon konforunun biraz daha düşmesi çok doğal. Sonuçta siz trekking yapacak olsanız takım elbise ve kösel ayakkabı giymezsiniz. Çünkü bu buna uygun olmaz. C serisi kupede de durum buna biraz benziyor. Şöyle ki sonuçta her ne kadar güzel görünüyor olsa da bu sınıfta bir araçta 19 inçlik jantlar olduğu zaman İstanbul'un özellikle bu engebeli zeminlerinde kullanırken durum biraz can sıkıcı olabiliyor. Ama görüntü mü konfor mu diye soracak olursanız ben kesinlikle bu görüntü için konfordan biraz fedakarlık etmeye razı olurum. C180 Coupe'nin 3 kollu deri direksiyon simidi ele iyi bir şekilde oturuyor ve yönlendirme isteklerinize hızlı ve direkt cevaplar verebiliyor. Ayrıca yumuşak olan yapısı neticesinde şehir içinde de C180 Coupe'yi çok rahat bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. C180 Coupe de sedan kardeşi gibi arkadan itişli ve dinamik sürüş özellikleri sunuyor ve yola kesinlikle iyi bir şekilde tutunuyor. Gelelim son olarak da C180 Coupe'nin yakıt tüketimine. Bu araçta bahsettiğim gibi 4 kapılı kardeşiyle aynı motor kullanılıyor ve benzer seviyelerde yakıt tüketiyor olması da normal. Fakat ben bu araçla 3 gündür beraberim ve bu süreçte 150 kilometreye yakın bir mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 10.9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer tabii ki 9 litreler seviyesinde gezen kardeşinden çok daha yüksek ama şunu da belirtmem lazım. Bu araçla çok fazla açık yolda vakit geçirme imkanım olmadı. Yani bunun şehir içindeki tüketime daha yakın olduğunu söylemem lazım.
Yani eğer siz biraz daha ekonomi yapmak isterseniz veya daha sakin kullanan bir sürücüyseniz 10 litrelerin altında bu araçla vakit geçirebilirsiniz. Ama eğer performanslı kullanırsanız da 11-12 litreleri çıkacağınızı bilmeniz lazım. Mercedes C180 Coupe özellikle görünümü sebebiyle bence rakipleri arasında kalbe en çok hitap eden model olabilir. Fakat akla ve mantığa en çok hitap eden model olup olmadığına siz karar verin ve videonun altına düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bu arada Carvisor'ın mobil aplikasyonu da yayında. Videonun altındaki açıklamalar bölümündeki linklere tıklayarak hem iOS hem de Android cihazlarınız için Carvisor aplikasyonunu indirebilirsiniz. Peki aplikasyonda neler mi var? Tabii ki her zaman olduğu gibi yepyeni test sürüşü videolarıyla karşınızdayım. Ama bunun yanı sıra takipçi ligi, duvar, duyurular, anket ve en önemlisi de canlı yayın özelliğiyle artık mobil aplikasyonda sizlerin karşısında olacağım. Hadi ne duruyorsunuz? Tıklayın, mobil aplikasyonu indirin ve artık benimle daha yakından görüşme fırsatı yakalayın. Görüşmek üzere.